Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 5 şiş görünümlü dikişsiz 2 şiş patik modelimin baştan sona anlatımını yapacağım. Ben patiğimde piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz patiklik iplerden kullandım. Tarçın rengi ve beyaz tonlarında. Her iki ipim de Kartopu Flora'nın, beyazım K10 renk kodu. Bu tarçın rengi ipim de yine aynı şekilde Kartopu Flora'nın, renk kodum K263. Patiğimde kullandığım şişlerim ise böyle kısa 2 şiş hanımlar, 3 numara. Hemen patiğimi göstereceğim. İşte modelimiz bu şekilde. Tamamen 2 şiş ile yapıldı. Hiçbir yerinde hanımlar patiğimizin dikişi yok. Görüntü itibariyle de 5 şiş patik ile birebir aynı. Bu şekilde hanımlar modelimiz. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37-38 numara ayaklar için uyumlu oldu. Daha büyük yapmak isteyenler şu arka haroşa sayısını fazla yapabilir. Küçük yapmak isteyenler de haroşa sayılarını azaltabilir. Hemen patiğimize başlayalım. Burun kısmından başlıyoruz hanımlar. Öncelikle tarçın rengi ipim ile başlayacağım. İpimin ucunda şöyle minik bir miktar ip bırakıyorum. 12 ilmek atacağım. Şu birinci ilmeğim. Yeniden şöyle bir düzelteyim. Şu birinci ilmeğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 ilmeğimi attım. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Bakın geri döndüğümüzde şöyle arka yüzdeyiz. Patiğimizde ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü uygulaması yapacağız. Ucunda da şöyle ipimiz kaldı hanımlar bir miktar. Bu ipimiz beklesin. Tabanımızı yaparken yine aynı ipimizi kullanmaya devam edeceğiz. İlk ilmeğimi kenardaki örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi arka yüzdeyim ters olarak öreceğim. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri dönüyoruz. Şimdi ön yüzdeyiz. Hanımlar ön yüzde artırmalarımıza başlayacağız. İlk 2 ilmeği ördükten sonra artırma yapacağız. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp o şekilde artırmalarımızı yapacağız. İlk ilmeğimi kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek örüyorum yanına. Kenarda 2 ilmeğimiz oldu. Hemen bakın ipimi şöyle parmağıma dolayarak buraya bir adet ilmek attım. İlk artırmamı yaptım. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın burada son 2 ilmeğim kaldı. Hemen artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Böylece şişimizde 14 tane ilmeğimiz oldu. Geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde artırma işlemi yok. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen ilmeklerimin hepsini ters olarak örüyorum. Artırma işlemini sadece ön yüzde yapıyoruz. Arka yüzde de ilmeklerin tamamını ters olarak örüyoruz hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Tekrar ön yüzdeyiz. Artırmalara ön yüzde devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen şöyle artırmamı yaptım ikinci ilmekten sonra. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim şimdi. Ön yüzdeyim. Düz örüyorum ilmeklerimi. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Hemen buraya da artırmamı yaptım. Kalan 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Böylece şişimizde 16 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz. Tekrardan arka yüzde yine artırma yapmadan ilmeklerimizin hepsini ters olarak örüyoruz. Artırma yaptığımız ilmeklerimizi de yine ters örüyoruz hanımlar. Tekrar geri döndük. Ön yüzdeyiz. Artırmalara ön yüzde devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Artırma işlemini ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp o şekilde artırıyoruz. Hemen artırmamı yapıyorum ikinci ilmekten sonra. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Sol kenardan da artırmamı yapacağım hanımlar. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Hemen artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi
normal düz olarak ördüm. Böylece 18 ilmeğimiz oldu. Yapacağımız işlem şu: geri döneceğiz. Arka yüzde ilmeklerin hepsini ters öreceğiz. Ön yüzde yine sizlere tarif ettiğim gibi artırmalarımıza devam edeceğiz. Hanımlar, ben bu patiğimde, şişimde 28 ilmeğim olana kadar artırdım. Modelimi yaptım. Şimdi hep birlikte 28 ilmeğimiz olana kadar artırmalarımızı yapalım, gelelim. Ardından da birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar, şimdi 28 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Arka yüzde 28 ilmeğimi ters örüp ön yüze geldim. Modelimize başlayacağız. Modelimiz 6 sıradan oluşuyor hanımlar. 6. sırasını yaparken bir diğer modelin ilk sırasında başlatıyoruz. Şimdi ön yüzde 1. sıradayız. Beyaz ipimi ekleyeceğim. Bu şekilde. İlk 5 ilmeğimi beyaz ipimle öreceğim hanımlar öncelikle. 5 ilmek beyaz ile başlıyorum. Birinci ilmeğim, şu 2, hemen 2 ilmekten sonra ipimin ucunu kendine bağlayacağım, patiğimiz sökülmesin diye. İkinci ilmeğimde devam ediyorum. Şu 3. ilmeğim, şu ipimin ucunu da gizleyeyim. Şu 4. şu da 5. İlk 5 ilmeğimi beyaz ile ördüm. Hemen yanına modelime başlıyorum hanımlar. Modelimin ön yüzde ilk sırasıydı. 5 beyazdan sonra bir tane tarçın rengi ilmeği ördüm. Tekrardan 5 ilmek beyaz örüyorum. 3, 4, 5. Bir ilmek tarçın rengi örüyorum. 5 ilmek beyaz. 4, 5. Bir ilmek tarçın. 5 ilmek beyaz. Bir tane tarçın. Şimdi hanımlar son 4 ilmeğim kaldı. Bunu da beyaz ipimle örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri döndüm. Arka yüzde ve modelin 2. sırasındayız. Bu sıramızda yine beyaz ilmeklerimi beyaz ipim ile, tarçın rengi ilmeklerimi de tarçın rengi ipim ile öreceğim. Bakın 4 beyazımı beyaz ile ters ördüm. Burada şöyle çaprazlamasına tarçın rengi ipimi alıyorum. Bir tarçın ilmeğimi tarçın ipimle ördüm. Tekrardan arada 5 beyazım var. Yanına bir tane tarçın öreceğim şimdi. Bakın arka yüzde ilmekleri ters örüyorum. İp geçişlerini böyle biraz esnek bırakalım hanımlar. Modelimiz bozulmasın, düzgün düşsün. Yine devam ediyorum. 5 tarçın, 5 beyaz, bir tane tarçın rengi ilmeğimi ördüm. Tekrardan 5 tane beyazımı örüyorum. Bu şekilde. 3, 4, 5. Bir tane tarçın. Ve şişimdeki son 5 ilmeğimi beyaz ipimle ters olarak örüyorum. Arka yüzde 2. sıramızı bitirdik. Geri dönüyorum. Ön yüzde ve modelimizde 3. sıradayız hanımlar. Bu sıramızda yine kenardan 4 ilmeğimi, kenar ilmeğimle birlikte toplam 4 ilmeğimi beyaz ipimle örüyorum. 2, 3, 4. Burada bir tane tarçın rengi ilmeğim vardı. Şöyle tarçın ipimi kenarda çaprazlamasına aldım. Şimdi buraya 3 ilmek tarçın örüyorum. 3 tane tarçın ilmek ördüm. Yanına 3 beyaz öreceğim. 3 beyaz, 3 tarçın olacak şekilde modelimizi kuruyoruz 3. sırada. 3 tane tarçın örüyorum şimdi. 3 tane beyaz. 3 tane tarçın örüyorum. 3 tane beyaz. 3 tane tarçın. Şimdi kalan son 3 ilmeğimi de beyaz ipim ile örüyorum. 3. sıramızı ön yüzde tamamladık. Geri dönüyorum, arka yüzde ve 4. sıradayım. Bu sıramızda hanımlar kenar ilmeğimi aldım. 2. ilmeğimi ters olarak ördüm. Bu aşamada şöyle çaprazlamasına tarçın rengi ipimi alıyorum. Yapacağımız işlem şu: 2 tane tarçın ilmek örüyorum. 1 tane beyaz. 2 tane tarçın rengi ilmek örüyorum. Bakın ilk modeli yaptık. Arada bir tane beyazımız var. Bu sıramız 2 tarçın 1 beyaz olacak şekilde devam ediyor. Bakın 2 tarçın ördüm. Arada bir beyazım var. Yeniden 2 tarçın 1 beyaz. Bu şekilde modelimizin arka yüzde 4. sırasını kuruyoruz.
beyaz ördüm ve son kez 2 tane daha tarçınımı ördüm. Bakın modeli tamamladık. Şimdi son 3 ilmeğim kaldı. Kalan 3 ilmeğimi beyaz ile örüyorum. Geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzde modelimizde 5. sıradayız. Bu sıramızda bir önceki sıradaki işlemin aynısını yapacağız. Yani tarçın ilmeklerim tarçın ipim ile, beyaz ilmeklerim beyaz ile örülecek. Kenardaki 3 beyazımı beyaz ile ördüm. Çaprazlamasına tarçın ipimi elime aldım. 2 tarçın, 1 beyaz, 2 tarçın, 1 beyaz, 2 tarçın, 1 beyaz. Bakın ilmeklerimi gördüğüm renklerle örüyorum 5. sıramda. Tekrardan 2 tane tarçın rengi ilmeğimi ördüm. 1 beyaz, 2 tane tarçın ördüm. 1 beyaz, 2 tarçın, 1 beyaz, 2 tarçın ve şişimde kalan son 2 ilmeğimi beyaz ile örüyorum. Bu şekilde 5. sıramızı yaptık. Şimdi arka yüzdeyim hanımlar. Modelimizde 6. sıradayız. Yani sonuncu sırada. Bu 6. sırada yani sonuncu sıramızı yaparken bakın tam aralara bir sonraki ikinci modelin de ilk sırasını yapacağız hanımlar. Arka yüzde kuracağız bunu. Öncelikle kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi beyaz ile ördüm. Bu aşamada şöyle çaprazlamasına tarçın rengi ipimi elime alıyorum. Buraya bir tarçın örüyorum hanımlar. Bir beyaz. Bakın modelde tam orta kısma, ortada beyaz ilmeğimiz var modelimizde bu. Bunu da tarçın ile örüyorum. Arka yüzde böylece ikinci modelin ilk sırasını da başlatmış oluyoruz. İkinci modelin 1. sırasını. Bu sıramız bir beyaz, bir tarçın, bir beyaz, bir tarçın, bir beyaz, bir tarçın, bir beyaz, bir tarçın, bir beyaz, bir tarçın böyle devam edecek. Son tarçın ilmeğime kadar bu şekilde modelimi örmeye devam edeceğim. İlk modelin son sırası, ikinci modelin de ilk sırasını bu şekilde kurmuş oluyoruz hanımlar. Bir tarçın, bir beyaz. Bakın buradaki sonuncu tarçın ilmeğimi de tarçın ipim ile ördüm ve şişimde kalan son 3 ilmeğimi beyaz ile örüyorum. Arka yüzde sıramı tamamlıyorum. Şimdi geri döndük hanımlar. Bakın ön yüzdeyiz. Bu aşamada şöyle dikkatli baktığımızda hanımlar ilk modelimizi tamamladık. Bu aralardaki bakın şu birer tane tarçın modelimizin tam ortasındaki birer tane tarçın ilmeğimiz ikinci modelimizin ilk sırası oluyor. Şimdi devam edelim. Modelde 2. sıradayız. Bu sıramızda sadece ortadaki tarçın ilmekleri tarçın ile öreceğiz. Modelin 2. sırası. Bakın ilk modelde de hanımlar birer tane tarçın ilmeğimiz vardı. 2 kez aynı işlemi tekrar ettik. Şimdi 2. sıramız bu. Şöyle ortadaki tarçını tarçın ile örüyorum. Bakın kenara 5 beyaz ördüm. Yanına 1 tarçın. Devam ediyorum. 5 beyaz, 2, 3, 4, 5. Ortadaki tarçın ilmeğimi tarçın ipimle örüyorum. 5 ilmek beyaz örüyorum. 1 ilmek tarçın. Modelin biri biterken diğeri başlıyor. 5 beyazımı ördüm. 1 tarçın. Şişimde kalan 4 ilmeğimi beyaz ipimle örüyorum. İlk modelimizi yaparken ön yüzde kurmaya başlamıştık. İkinci modelimizi arka yüzde kurmaya başladık. Şimdi bakın 2. sırasını tamamladık modelimizde. Şimdi geri döneceğiz. Modelde 3. sırada hanımlar. Buralarda birer tane tarçın ilmeğimiz vardı. Şimdi 3 tane tarçın ilmek olacak. Öncelikle kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2. ve 3. ilmeğimi ters ördüm. Bakın tarçın ilmeğin önündeki bir beyaz ilmeğim var. Bunu da tarçın ile öreceğim. 3 tarçın örüyorum. Yanına 3 tane beyaz. 1, 2, 3. Tekrardan 3 ilmek tarçın öreceğim. 1, 2, 3. Yanına 3 ilmek beyaz. 3 tarçın. 3 beyaz. 3 tarçın ve şişimde kalan son 4 ilmeğimi beyaz ile örüyorum. Arka yüzde modelin ikinci modelimizin 3. sırasını tamamladık. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzdeyim. Modelde ikinci modelimizin 4. sırasına başlıyoruz şimdi de. Bu sıramda da kenar ilmeğimi aldım. 2. ve 3. ilmeğimi
beyaz ipimle ördüm. Sonra şöyle çaprazlamasına tarçın ipimi alıyorum. 2 tarçın, ortaya bir beyaz. 2 tane tarçın ilmeğimi örüyorum. Ortaya bir beyaz. 2 tarçın, ortaya bir beyaz. 2 tarçın, bir beyaz. 2 tane tarçın ilmek ördüm. Bir beyaz. 2 tarçın, bir beyaz. 2 tane tarçın ördüm. Bir beyaz. 2 tane tarçın örüyorum. Ve şişimde kalan son 2 ilmeğimi beyaz ipimle örüyorum. İkinci modelin 4. sırasını ön yüzde yapmış olduk. Geri dönüyoruz. İkinci modelin 5. sırası. Bu sırada hanımlar ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Beyazları beyaz ile, tarçınları tarçın ile. Bakın 2 beyazımı ördükten sonra tarçın ipimi alıyorum. 2 tarçınımı tarçın ile örüyorum. 1 beyazımı beyaz ile. Bu şekilde modelimizin 5. sırasını arka yüzde böylece tamamlayacağız. İlmekleri gördüğümüz renklerle örüyoruz. 2 tarçın, 1 beyaz, 2 tarçın, 1 beyaz, 2 tarçın, 1 beyaz. Sıra sonuna kadar böyle devam edeceğiz. 1 beyazımı ördüm. Yanına 2 tarçın, 1 beyaz, 2 tane tarçın ve şişimde son 3 ilmeğim kaldı hanımlar. Kalan 3 ilmeğimi de beyaz ipim ile örüyorum. Arka yüzde modelimizin 5. sırasını tamamladık. Şimdi geldik ön yüze ve modelimizde 6. ve sonuncu sıradayız. Şimdi 6. sıramızda hanımlar bir sonraki modelin yani 3. modelinde başlangıcını kuracağız. Hem 2. modelin son sırası hem de 3. modelin ilk sırası burada başlıyor. İlk 3 ilmeğimi beyaz ile ördüm. Şimdi tarçın ipimi elime alıyorum. Bir tarçın, bir beyaz, bir tarçın. Bakın tam bu ortaya gelen tarçın ilmek 3. modelin ilk sırası oluyor. Bir beyaz, bir tarçın, bir beyaz. Bu şekilde modele devam ediyoruz. Modelimiz 6 sıradan oluşuyor. 6. sırayı yaparken bir sonraki modeli de başlatmış oluyoruz. Bu şekilde bir tarçın, bir beyaz olacak şekilde ilmeklerimi örüyorum. 2. modelin son, 3. modelin de ilk sırasını bu sıramızda yapmış olduk hanımlar. En son şöyle beyaz ipimi elime aldım. Kalan 2 ilmeğimi beyaz ile örüyorum. Bu şekilde. Şimdi arka yüzde 2. modelin 2. sırası ile devam edeceğiz. Yani ilk modelle aynı yapacağız. Hani ilk modeli yaparken ön yüzde kurmaya başlamıştık 1. model. 2. modelde arka yüzde kurup öyle devam ettik. 3. modelde tekrar ön yüzde yapacağız. 4. modelde yeniden 2. modelde olduğu gibi arka yüzde modeli kuruyoruz. Şimdi arka yüzdeyim hanımlar. Sadece bu ortalardaki tarçın ilmeklerimi tarçın ile öreceğim. Geri kalan ilmekler beyaz ile örülecek. Kenardaki 4 ilmeğimi beyaz ile ters örüyorum. Tam bu ortaya bir tane tarçın ilmeğimi ördüm. 3. modelin 2. sırası. 5 beyaz 1 tarçın olacak şekilde devamında gelen ilmekleri öreceğiz. Bakın bir tarçın ördüm. Yanına 5 tane beyaz örüyorum. 4, 5. Bir ilmek tarçın. 5 tane beyaz, 1 tane tarçın ve kalan 5 ilmeğimi de beyaz ipim ile ters olarak örüyorum. Bu şekilde hanımlar. Geri dönüyoruz. Modelimizde şimdi 3. sıradayız. Bu sıramızda da hanımlar yapacağımız işlem gene göstereyim modelimizi. Kenar ilmeğimi aldım. 2., 3. ve 4. ilmeğimi örüyorum. Burada 3 tane tarçın öreceğim hemen ardından. Şöyle tarçınımı aldım elime. 3 tarçın, 3 beyaz, 3 tarçın, 3 beyaz, 3 tane tarçın örüyorum. Yanına şöyle 3 tane beyazım var. Tekrardan 3 tarçın. Bu şekilde 3 tane de beyazımı ördüm. Şimdi geri dönüyoruz. Modelde 4. sırada arka yüzdeyiz. Kenardaki 2 ilmeğimi beyaz ile ördükten sonra şöyle tarçın ipimi elime alıyorum. 2 tarçın 1 beyaz olacak şekilde ilmekleri öreceğiz. 2 tarçın 1 ilmek beyaz.
2 ilmek tarçın ipimle örüyorum. 1 ilmek beyaz. Bu şekilde arka yüzde, arka tarafta, örgümüzün ters tarafında 4. sırada modelimiz böyle örülüyor. 3. modelimizin 4. sırası. 2 tarçın, 1 beyaz, 2 tarçın, 1 beyaz, 2 tane daha tarçın ilmeğimi ördüm. Kalan 3 ilmeğim beyaz ile örülüyor. Bu şekilde hanımlar, bakın ön yüzde tekrar şöyle modelimizi göstereyim. Model ördükçe zaten kendini gösteriyor. Tekrardan modelde 5. sırada ve ön yüzdeyiz. İlmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz hanımlar. Gördüğümüz gibi 5. sırada ilmekleri örüyoruz. Beyaz ilmekleri beyaz ile, tarçın ilmekleri de tarçın ipimiz ile örüyoruz. 3. modelimizin ön yüzde 5. sırasındayız. 1 beyaz, 2 tarçın, 1 beyaz, 2 tarçın, 1 beyaz, 2 tarçın, 1 beyaz, 2 tarçın, 1 beyaz, 2 tarçın ve son 2 ilmeğim kaldı. Bunu da beyaz ile örüyorum. 5. sırayı tamamladık. Şimdi geri döneceğiz. Arka yüzde 3. modelin 6. sırası, 4. modelin de 1. sırası olacak. Bu sıramız hanımlar. Arka yüzdeyim şimdi. Kenar ilmeğimi aldım. 2. ilmeğimi örüyorum. Hemen burada şöyle çaprazlamasına tarçın ipimi elime aldım. Bir tane tarçın, 1 ilmek beyaz, 1 tane tarçın, 1 tane beyaz. Bu şekilde bir tarçın, bir beyaz olacak şekilde ilmeklerimizi örüyoruz hanımlar. 3. modelin son sırası, 4. modelin de 1. sırasını kuruyoruz bu aşamada. Bir tarçın, bir beyaz, bir tarçın, bir beyaz, bir tarçın, bir beyaz. Bu şekilde devam ediyorum. Son tarçın ilmeğime kadar böyle öreceğim. Bir beyaz ve bakın son tarçın ilmeğimi de tarçın ile ördüm. Şişimde kalan son 3 ilmeğim var. Bunu da beyaz ipimle örüyorum. Ters olarak arka yüzde. Geri dönüyoruz. Modelimizde ön yüzdeyiz hanımlar. Bu sıramızda da 4. modelin 2. sırasını yapacağız. 4. modelin 2. sırası. Kenar ilmeğimi aldım. Kenarda toplam 5 ilmeğimi beyaz ile örüyorum. Şu 4, şu da 5. ilmeğim. Tam ortadaki tarçınları tarçın ile örüyoruz. Bakın, bir tarçın, 5 beyaz. 3, 4, 5. Bir tarçın, 4 beyaz. Pardon, 5 beyaz. Bir tarçın, 5 beyaz. Modeli baştan sona kesmeden göstermek istedim hanımlar. Hani modelin biri biterken diğeri başladığı için kafanız karışmasın diye anlatmak istedim. Evet. 4. modelin 2. sırasını tamamladık. Arka yüzde şimdi 3. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2. ve 3. ilmeğimi ters ördüm. Şimdi buraya tarçın ipimi alıyorum. 3 tarçın, 3 beyaz. Şu 2. beyazım. Şu da 3. Tekrardan 3 ilmek tarçın. 3 beyaz. 3 ilmek tarçın. 3 ilmek beyaz. 3 ilmek tarçın. Ve şişimde kalan son 4 ilmeğimi beyaz ipim ile örüyorum. Geri dönüyoruz hanımlar. Ön yüzdeyiz. Modelimizde de 4. sıradayız. Bu sıramızda kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2. ve 3. ilmeğimi örüyorum. Şöyle çaprazlamasına tekrar tarçın ipimi elime aldım. Bu sıramızda 2 tarçın, 1 beyaz olacak şekilde ilmeklerimizi öreceğiz. 2 tarçın, 1 beyaz. 2 tane tarçın, 1 tane beyaz. Sıra sonuna kadar ilmekleri bu şekilde örüyoruz. 2 tarçın, 1 beyaz, 2 tarçın, 1 beyaz, 2 tarçın ve şişimde kalan son 2 ilmeğimi de beyaz ile örüyorum. Bu şekilde.
Modelimizde arka yüzde 5. sıradayız. Bu sırada da ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz hanımlar. Gördüğümüz gibi. 2 beyazımı ördükten sonra şöyle tarçın ipimi alıyorum. 2 tarçın, 1 beyaz, 2 tarçın, 1 beyaz, 2 tarçın, 1 beyaz, 2 tarçın, 1 beyaz. Sıra sonuna kadar gördüğüm renklerle ilmeklerimi aynı şekilde örüyorum. Son 2 tarçınımı ördüm. Şişimde kalan 3 ilmeğim vardı. Bu 3 ilmeğimi de beyaz ipim ile örüyorum. Şimdi geri döndüm. Şimdi de hanımlar modelimde 6. sıradayım. Bu 6. sıramızı yaparken hanımlar bir daha model kuracak gibi ortalara yine tarçın ilmeklerimizi de öreceğiz. Şöyle ki kenar ilmeğimi aldım. Yanına 2 ilmek daha ördüm. Yani 3 beyazımızı ördük. Şöyle çaprazlamasına yine tarçın ipimi alıyorum elime. 1 tarçın, 1 beyaz, 1 tarçın, 1 beyaz. Bu şekilde ilmeklerimi sıra sonuna kadar örüyorum. Bakın 1 beyaz, 1 tarçın, 1 beyaz, 1 tarçın. Son 2 ilmeğimi de beyaz ile ördüm. 4. modeli de bitirdik. Şimdi arka yüzde sadece ortalardaki birer tarçın ilmeğimizi tarçın ile öreceğiz hanımlar. Modelde artık bu son sıramız oluyor. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2. ilmeğimi örüyorum. 3, 4. 4 ilmek beyaz ipim ile ördüm. Araya bir tane tarçın örüyorum. Sanki 5. modeli kuruyor gibi devam ediyoruz. 5 tane beyaz. Ortaya bir tane tarçın. 5 tane beyaz. Ortaya bir tane tarçın örüyoruz. 5 ilmek beyaz. Bir tane tarçın örüyorum ve şişimde kalan son 5 ilmeğimi beyaz ipim ile örüyorum. Hanımlar böylece modelimizi tamamladık. Kafanız karışmasın diye baştan sona atlamadan anlattım. Şimdi geri döndüm. Bakın ön yüzdeyiz. Modelimizi bitirdik. Şimdi yapacağımız işlem şu. İlmeklerimizin tamamını tarçın ipimizle öreceğiz hanımlar. Artık bu aşamada şöyle makasımı da alayım. Beyaz ipimizle keseceğiz. Öncelikle şöyle biraz esnek alarak şuradan tarçın ile başlayacağım örmeye. Şöyle hemen ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra bu beyaz ipimi de kesip tarçınıma bağlayacağım. Şöyle düğüm atıyorum buraya. Beyazla şimdilik işimiz kalmadı hanımlar. Beyaz ipimi çekeceğim kenara. Şu şekilde. Hanımlar bu aşamada artık ilmeklerimizin hepsini bu şekilde ön yüzdeyi sıra sonuna kadar tarçın ipimizle örelim. Arka yüzde de ters olarak örelim. Tekrar ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar ön yüzde düz arka yüzde ters olacak şekilde ilmeklerimi ördüm. Şimdi bilek ayrımı yapacağız. Şişimizde 28 ilmeğimiz vardı. 2'ye ayırınca 2 yana 14'er tane ilmek düşüyor. Yani buralara. Hanımlar bu bilek bölümlerine de 7'şer ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümüzün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi ilk 14 ilmeğimi öreceğim. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Devam ediyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. ilmeğimi örerken şöyle öndeki 2 ilmeği yer değiştirerek öreceğim. Burası bilek ayrım hanımlar. Bakın şu 14. ilmeği. Bilek ayrımında ilmekleri yer değiştirme sebebim şu. Bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. Öncelikle şu sağ kenarı yapacağız hanımlar. Bu bilek bölümündeki 7 ilmek haroşa olacak. Sağ taraftaki 7 ilmeği de ön yüzde düz arka yüzde ters olacak şekilde örmeye devam edeceğiz. Bu sol taraftaki 14 ilmeğimiz de şimdilik burada bekleyecek. Sonrasında burayı tamamlayacağız, öreceğiz. Şimdi benim yedek şişim olduğu için ilmeklerim burada bu şişimde bekleyecek hanımlar. Yedek şişiniz yoksa da ilmeklerin içinden tığ yardımı ile ip geçirerek
ilmeklerin kaçmasını önleyebilirsiniz. Öncelikle sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için böyle ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi düz örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7. Bu bilek bölümündeki 7 ilmeğim haroşaydı, düz ördüm. Kenarda kalan 7 ilmeğimi de arka yüzde ters olarak örüyorum. Geri dönüyoruz hanımlar. Bakın burada bir diş haroşamız oluştu. Yine bu sağ kenardaki 6 ilmeğim ön yüzde olduğum için düz örülecek. Arka yüzde de buraları ters örüyoruz. Sadece haroşaları hem arka yüzde düz öreceğiz. Bakın haroşamı yine düz örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. 7 haroşamı düz olarak örüyorum öncelikle. Şu 7. ilmeğim. Kenardaki 7 ilmeği de arka yüzdeyim. Ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Şöyle baktığımızda burada 2 diş haroşamız oldu. Hanımlar ben bu patiğimde şu kenara 14 diş haroşa ördüm. Bakın bu 2 diş oldu şimdi burada. Toplam 14 diş ördüm, tam geldi. Sizler bu aşamada patiğinizi ayağınıza ölçerek yapın. Bakın şöyle ayak burundan itibaren şöyle patiğinizi tutun. Ayağınızın üzerine şöyle bir sabitleyin. Arka bölümünü topuğunuzun şu kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü olarak yaparsanız patiğiniz ayağınıza tam olur. Şimdi hep birlikte ölçülerimize göre patiğimizin sağ kenarını örelim gelelim hanımlar. Evet hanımlar, buraya 14 diş haroşamı ördüm geldim. Şimdi burada ilmeklerim kaçmasın diye bu ilmeklerin içinden tığ yardımıyla ip geçireceğim. Hani yedek şişiniz varsa şişler de bekleyebilir burada. Hani sorun değil. Ben de yedek şiş olmasına rağmen böyle ip takıyorum. Çünkü tabanımızı yaparken bu şişler rahatsız etmesin. Tabanımı 2 şişle kolay yapabileyim diye. Şöyle bir tane ip geçiriyorum buradan. Hemen şu ipimin ucunda bağlayayım ki açılmasın. İlmeklerim kaçmasın. Bu tarçın rengi ipimin ucunu keseceğim hanımlar. Bakın kenarda şöyle küçük bir miktar bırakıp kestim. Şimdi sol kenara yapacağız. Patiğimizde sol kenara geldik. Şu bilek bölümünden başlayarak ipime ekliyorum. Yine bu bilek bölümüne 7 ilmek haroşa öreceğim. Bu sol kenarda kalan 7 ilmeği de ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde örmeye devam edeceğim. Hemen 2 ilmeğimi ördükten sonra ipimin ucunu yine kendisine şöyle bağlıyorum. Buraya 7 tane haroşamı düz olarak örüyorum. 3 oldu. Şu 4 ipimin ucunda şöyle gizleyerek götürüyorum. 5, 6, 7. 7 haroşamı ördüm. Kalan 7 ilmeği de ön yüzdeyim düz olarak örüyorum. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde kenardaki 7 ilmeği ters öreceğim. Haroşamı düz öreceğim. Bu şekilde patiğimizin yanlarını yapacağız. Bakın 7 tane ilmeğimi ters ördüm. Kalan 7 ilmeğimi de haroşa düz olarak örüyorum. Şöyle geri döndüğümüzde hanımlar bakın burada da yine bir diş haroşamız oldu. Ben sağ kenara 14 diş haroşa yapmıştım. Sol kenara da 14 diş haroşamı yapacağım. Sizler sağ tarafa kaç sıra yaptıysanız sol tarafa da aynı şekilde aynı sayıda haroşalarınızı yapmanız gerekiyor. Yanlar eşit olmalı. Şimdi hep birlikte sol kenarı da sağ kenarla eşit olacak şekilde tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar, patiğimin sol kenarında tamamladım geldim. 14 diş haroşamı ördüm. Tarçın ipimi de haroşalı tarafta değil de sol tarafta bıraktım. Yine buradan da sağ kenarda olduğu gibi ilmeklerim kaçmasın diye tığ yardımıyla ip geçireceğim. Bakın şöyle sırasıyla ilmeklerime tığımı takıyorum ve buradan da şöyle ipimi geçiriyorum. Dediğim gibi hani burada şişler bekleyebilir. Fakat tabanımızı örerken ben çok elime şiş takılmasından hoşlanmıyorum. Sonra bu ilmeklerimizi patiğimizin topuğunu yaparken tekrardan kullanacağız hanımlar. Bir de şu tarçın rengi ipimin ucunu da hanımlar minik bir miktar kenarda bırakıp şöyle kesiyorum. Evet, patiğin üst bölümünü bitirdik. Şimdi tabanındayız. Başlangıçta şöyle bir minik ipimiz kalmıştı. Bunu tabanda yine kullanacağız demiştim. Hemen tarçın ipimi buraya bağlıyorum hanımlar. Patiğimizi 12 ilmek olarak başlamıştık. Şimdi ön yüzde 12 ilmek başladığımız yerden 12 ilmek çıkaracağız. Şöyle ki ilk ilmeğimi hemen bakın yeri belli, ipin geldiği yer şurası. Buraya böyle buralar biraz sık olduğu için tığ yardımı ile ilmeğimi şöyle çıkartıp şişime takıyorum. Şöyle sırasıyla bakın başlangıç yerlerine girerek ilmek çıkarıyoruz. Bakın 2 ilmek oldu. Devam ediyorum. İlmeğin 2 kanadına birden girerek ilmek çıkarıyoruz hanımlar. Sağlam olsun buralar diye.
4 ilmeğim oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve hemen şuradaki kenar ilmek yerine gidiyorum en son şuraya. 12. 12 ilmeğimizi çıkarttık. Bu şekilde. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Yine burada da ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü uygulaması yapacağız. Arka yüzdeyim şimdi. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen diğer ilmeklerimi arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Hanımlar, bu aşamada artık patiğimizin tabanı üst bölüme eklenecek ve ilmek sayıları da artacak. Bunu da şöyle yapacağız. Bakın kenar ilmek yerlerimiz var sırasıyla buralarda. Bakın V şeklinde. İlk kenar ilmek yerim bura. Buraya şişimi takıyorum, ilmeğimi çıkarttım. Yan kenar ilmek yerlerine girerek ilmek çıkarıyoruz. İlk ilmeğimizi sağdan, ikinci ilmeğimizi de sol kenardan çıkaracağız hanımlar. Sağ kenardan ilk ilmeğimi çıkarttım. Şişimde 12 ilmeğim vardı. 12 ilmeğimi öreceğim. Bir ilmek de buradan çıkarttık. Şişimizde şu anda 13 ilmeğimiz var. Ön yüzdeyim, ilmeklerimi düz olarak örüyorum yine. Bakın sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şimdi buradaki kenar ilmek yerinden hanımlar, bakın kenar ilmek yerimiz şurası. Hemen buraya girerek buradan da bir adet ilmek çıkartıyorum. Böylece şişimizde 14 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. Arka yüzde ilmek çıkartma işlemi yok. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. İlmek çıkartma işlemini sadece ön yüzde yapıyoruz. İlk ilmeği sağ kenardan, ikinciyi de sol kenardan çıkarıyoruz. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Geri dönüyorum, yine ön yüzdeyiz. Bakın yine sıradaki kenar ilmek yerine giriyorum buraya. İlmeğin iki kanadına birden girdim. İlmek çıkartıyorum buradan. Şişimde 14 ilmeğim vardı. Bir ilmek de buradan çıkarttım, 15. Şimdi diğer ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz olarak öreceğim. Sonuncu ilmeğimi de yine örüyorum. Şimdi de bu sol kenardan, bakın sıradaki kenar ilmek yerimiz yeri belli. Buraya girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Şişimde 16 ilmeğim oldu böylece. Geri dönüyoruz. Arka yüzde yine ilmek çıkartma yok. Bakın ilk ilmeğimi örmeden aldım. Devamında gelen diğer ilmeklerimi arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Yine sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Tekrar geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzdeyim. Yine bakın sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkarttım. Şişimde 16 ilmeğim var. Bir de burada ilmek çıkarttım. 17 oldu. Yine sıra sonuna kadar ilmeklerimi öreceğim. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Buradan da yine sıradaki kenar ilmek yerine girip ilmeğimi çıkartıyorum. Böylece 18 ilmeğimiz oldu hanımlar. Bu şekilde. Şimdi yapacağımız işlem şu. Arka yüzde ilmekleri ters öreceğiz. Ön yüzde yeniden bu şekilde ilmekler çıkartmaya devam edeceğiz. Hanımlar, üst bölümü yaparken 28 ilmek olana kadar artırma yapmıştık. Tabanda yine 28 ilmek olacak. Şişimizde 28 ilmeğimiz olana kadar patiğimizin bu burun kısmını tamamlayalım, gelelim. Evet hanımlar, 28 ilmeğim olana kadar patiğimin burun kısmını ördüm geldim. 27. ilmeğimi bu sağ kenardan, 28.yi de sol kenardan çıkarttım. Artık 28 ilmek olarak patiğimizin tabanı örülecek. Şimdi geri dönüyorum, arka yüzdeyim hanımlar. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Son 2 ilmek kalana kadar. Bakın hanımlar, burada son 2 ilmeğim kaldı. Arka yüzde olduğum için son 2 ilmeğimi tersten keserek örüyorum. Şişimde 27 ilmeğim kalıyor. Geri dönüyoruz. Sıradaki kenar ilmek yerinden yine ilmek çıkaracağım. 28 olacak ama bu aşamada taban bölümünde beyaz ipime de geçiş yapacağım. Şöyle hemen beyaz ipimi alıyorum. Beyaz ipim ile hemen bakın son beyaz kenar ilmek yerine de geldik. Buraya girerek beyaz ipim ile şöyle bir adet ilmek çıkarıyorum. Ve tekrar 28 ilmeğimiz oluyor. Hemen yanındaki ilmeğimi de beyaz ile ördükten sonra şu beyaz ipimin ucunu tarçın ipime bağlayacağım hanımlar. Patiğimizin orta kısmında beyaz ipimizi kullanacağız. Şu tarçın ipimi de şimdilik
Şöyle kesip bırakacağım. Dileyen kesmeyebilir. Buradan devam ettirip sonra arkayı yaparken ekleyebilir. Fakat ben kesiyorum hanımlar. Şöyle ilmeklerimiz hanımlar, şimdi ön yüzdeyiz. Düz olarak öreceğim. Şöyle bakın, iplerimin ucunda şöyle gizleyerek götürüyorum ki hani böyle yapınca bir de sonradan ip gizleme derdiyle uğraşmıyoruz. Böyle pratik oluyor. Şöyle bakın, gizleyerek götürüyorum ilmeklerimin ucunu. Devam ediyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar ön yüzdeyim, ilmeklerimi düz öreceğim. Hanımlar, bu bölümde artık yapacağımız işlem şöyle: eğer ki ön yüzdeysek son 2 ilmeği düzden kesim yapacağız. Arka yüzdeysek de son 2 ilmeği tersten kesim yapacağız ve sıradaki kenar ilmek yerlerine gelip ilmekler çıkaracağız. 28 ilmek üzerinden patiğimizin tabanı örülmüş olacak böylece. Bakın, son 2 ilmeğimi ön yüzdeyim düzden keserek örüyorum ve sıradaki, bakın burada da beyaz kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkarttım. Tekrar 28 ilmeğimiz oldu böylece. Şimdi geri dönüyorum, arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yeniden son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bu şekilde ters olarak ilmeklerimi sırasıyla örüyorum. Ters örgü uygulaması yapıyoruz arka yüzde. Bakın hanımlar, son 2 ilmeğim kaldı. Arka yüzde olduğum için bu son 2 ilmeği tersten kesiyorum. Geri döndüm, ön yüzdeyim ve sıradaki kenar ilmek yerim şurası. Buraya girerek ilmeğimi çıkarttım. Tekrar 28 ilmeğim oldu. Şimdi yeniden ön yüzdeyim. İlmeklerimi bu defa son 2 ilmeğim kalana kadar düz olarak öreceğim. Ardından son 2 ilmeğimi keseceğim ve sol tarafta sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkaracağım. Bu şekilde hanımlar 28 ilmek ile patiğimizin tabanı örülecek. Bu şekilde tamamlayacağız taban bölümünü. Bakın, son 2 ilmeğim kaldı. Ön yüzde olduğum için düzden keserek örüyorum ve sıradaki kenar ilmek yerine girip ilmeğimi çıkartıyorum. Bu şekilde. Hanımlar, patiğimizin tabanı böyle devam edecek, örülecek. Beyaz ile şu beyaz, son beyaz kenar ilmek yerlerine kadar devam edeceğim yine bu şekilde. Bakın hanımlar, model üzerinde göstereyim. Son beyaz kenar ilmek yerine kadar beyaz ile tabanı ördükten sonra tekrardan burada nasıl renk değişikliği yaptıysak burada da aynı şekilde renk değişikliği yaparak patiğimizin arkasını tamamlayacağız. Arka bölümde de devamında da yine tarçın rengi ipimizi kullanacağız. Hanımlar, biz bu bölüme, yani biz bu tabanımızı örmeye bakın şuraya ve şuraya kadar, yani son kenar ilmek yerlerine gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin tabanını 28 ilmek üzerinden son kenar ilmek yerlerimize gelene kadar örelim gelelim. Sonra birlikte topuğumuzu keselim. Evet hanımlar, patiğimin arkasını tamamladım ve geldim. Şimdi yapacağımız işlem şu: bakın, ilk ilmeğimi bu sağdan, sonuncu ilmeğimi de bu sol taraftan çıkarttım. Burada sarı ipimize takılı olan 14 ilmeğimiz vardı. Şişimize alacağız hanımlar. Dediğim gibi topuk yapımına geldik. Artık bu ilmeklerimizi kullanacağız. İlmeklerimin hepsini şöyle sırayla şişime alacağım. İpimi çekip öyle de alabilirdim fakat ilmeklerim kaçmasın diye böyle bir garantiye aldım. Şöyle ilmeklerimi takıp ipimi çekiyorum. Burası açılmasın diye şuradaki ipimin ucunu da bağlıyorum. Şimdi hanımlar, buradaki 14 ilmeğimizi de yine öreceğiz. Sırasıyla bu ilmeklerimi de örüyorum. Örerken şu ip ucumu da gizleyeyim. Haroşalarıma geldim. Haroşalar yine haroşa olarak örülüyor hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Geri dönüyorum. Şimdi arka yüzdeyiz hanımlar. Kenardaki 7 haroşamı normal düz olarak öreceğim. Diğer ilmeklerimi de arka yüzdeyim ters olarak örüyorum. Hanımlar, bu aşamada artık ilmeklerin hepsi tek şişte toplanacak. Tabanda 28 ilmeğimiz vardı. Sağ ve sol kenarda da 14'er ilmeğimiz vardı. Hepsi tek şişte toplanınca böylece 56 adet ilmeğimiz olacak.
Bakın buradaki sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şimdi buradaki 14 ilmeğimi şişime alacağım. Bunu da öreceğiz hanımlar. Sırasıyla diğer tarafta olduğu gibi bakın buradaki ilmeklerimi de öyle şişime alıyorum. İpimi çekiyorum artık. Şöyle düğüm arkada kalsın diye şöyle arkadan şuraya bir düğüm atacağım. Burası sökülmesin diye düğüm atıyoruz hanımlar. Sağlam olsun. Tekrardan buradaki ilmekleri de ters örmeye devam ediyorum. Sadece son 7 ilmeğim haroşa olduğu için onları düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğime geldim. Düz olarak örüyorum bunları. Şimdi geri döndük hanımlar. Gördüğünüz gibi ilmeklerin hepsi tek şişte toplandı. Şimdi topuğumuzu kesmeye başlayacağız. Bu aşamada topuk kesiminde kolaylık sağlasın diye sol tarafa 24 ilmek ayıracağım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Yeri belli olsun diye şöyle bir ipimi de takayım hanımlar. Pardon kaçırdım. 4, 8, 12, 16, 20, 24. Tam olarak şurası. Şöyle. Şu ipimi şuradan bir geçireyim. Yani yeri belli olsun diye. Buraya da böyle ipimi taktım. Şimdi topuğumuzu yapacağız hanımlar. Topuk bölümünde bu kenardaki haroşalarımız yine haroşa olarak örülecek ki model bütünlüğü sağlansın diye. 7 haroşamı ördüm. Şimdi ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. Şu 8. ilmeğim 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. İpi de gizleyerek götüreyim. 16. Şu 17. ilmeğim. 18. ilmeğim. 19, 20, 21, 22, 23. İlk 23 ilmeğimi normal düz olarak ördüm. 24. ilmeğime gelince bakın öndeki 2 ilmeğin ikisini birlikte keserek örüyorum. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Burada da 24. ilmeği örerken kesimimizi yaptık. Topuğumuz için orta kısma baktığımız anda 7 ilmeğimiz kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, bitecek ve böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyoruz. Şimdi arka yüzdeyim hanımlar. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim sadece. Bakın son 7 ilmeğim kaldı. Düz olarak örüyorum. Bu şekilde sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi tekrar geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 23 ilmeğimizi öreceğiz. 24.'yi örerken kesimimizi yapacağız. 7 haroşamı ördüm. Sayarak devam ediyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmek ördüm. 24.'ye geldim. Öndeki ikisini alıyorum ve ikisini birlikte keserek örüyorum. İkinci kesimimizi yaptık. Bir önceki sırada bu arada 7 ilmeğimiz vardı. Şimdi baktığımız anda bir ilmek eksildi. 6 ilmek kaldı. Şimdi yapacağımız işlem şu hanımlar. Kesim yaptık. Yine geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrar ilk 23 ilmeği ördükten sonra 24. ilmekte kesim yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu aradaki 6 ilmeğimiz bitene kadar devam edeceğiz. Böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi hep birlikte bu aradaki 6 ilmek bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi keselim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi işaretleyerek kadar kestim geldim. Şimdi sarı ipimi çekiyorum buradan. İlk başta sol tarafa 24 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde böyle ikiye katladım. Hanımlar, ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için de elime uygun bir tığ aldım. Şimdi ilk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkisini birlikte örüyorum. Diğer kesimlerimiz şöyle.
Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Kesme işlemi hanımlar bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Şimdi kalan ilmekleri de aynı şekilde keselim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi kestim. Son birer ilmeğim kaldı. Yine bunları da bakın aynı şekilde alıyorum. İkinciyi ilkinin içinden geçirdim. Şişlerim de boşa çıktı. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. 2 tane sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum hanımlar. Hemen ipimizin ucunu arkaya gizleyelim. Sonra topuğumuza birlikte bakalım. Şöyle sıkıştırarak, düğümleyerek, ilmek aralarından geçirerek ucumuzu gizliyorum. Zaten diğer ön bölümleri yaparken, ipuçlarını örerken gizlemiştim hanımlar. Bakın, patiğimizin topuğu bu şekilde. 5 şiş patik topuğundan hiçbir farkı yok. Gayet güzel, temiz bir görüntüsü var. Patiğimizi bitirdik hanımlar. Modelimiz buydu. Hemen bir de manken ayağıma giydireyim. Öyle bakalım birlikte. 5 şiş patik bilmeyen ve seven hanımlar için iyi bir fikir oldu diye düşünüyorum. Baştan sona gördüğünüz gibi 2 şiş kullanarak hiç dikiş yapmadan patiğimizi tamamladık. Çok güzel, çok şık oldu, zarif oldu. İnşallah hanımlar beğenirsiniz. Benimle birlikte beğenerek, severek patiğinizi yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. Evet hanımlar, şöyle güzelce manken ayağıma da giydirdim patiğimi, bakın. Tabanımız. Gördüğünüz üzere hanımlar, hiçbir şekilde dikişimiz yok. Şiş patik olduğu için, yani şiş işi, tığ işi değil. Gayet de esneklik payı da var. Çok güzel, çok şık oldu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.